Her büyük devlet bir tohum gibi toprağa düşer. Kimi kurur gider, kimi ise kök salıp dev bir çınara dönüşür. İşte bu, küçük bir beylikten 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'nın hikayesi. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu büyük bir karmaşanın içindeydi. Moğol istilaları Selçuklu devletini zayıflatmış, Anadolu beylikleri kendi topraklarını koruma derdine düşmüştü. İşte tam da bu dönemde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman kaderini yazmaya başladı. Kendi beyliğini kurduğunda belki kimse farkında değildi. Ama tarih yeni bir imparatorluğun doğuşuna tanıklık ediyordu. Bu hikaye sadece savaşların ve fetihlerin değil, aklın, cesaretin ve stratejinin de hikayesidir. Osmanlı yalnızca kılıç gücüyle değil, zekasıyla, adaletiyle ve devlet aklıyla büyüdü. Ama bu yükseliş kolay olmadı. Her zaferin ardından yeni bir sınav, her fethin ardından yeni bir düşman geldi. Şimdi Osmanlı'nın ilk adımlarına, imparatorluğa dönüşme sürecine tanık olmaya hazır mısın? Küçük bir beyliğin, tarihin en büyük güçlerinden biri haline gelişinin hikayesi başlıyor. Osman Bey'in hayatı, küçük bir uç beyliğinden büyük bir devletin temelini atmakla geçti. 1299'da bağımsızlığını ilan ettiğinde sadece birkaç bin askeri vardı. Ancak onun en büyük gücü, halkın desteği ve cihat anlayışıydı. Osmanlı, Bizans topraklarına düzenlediği akınlarla hızla genişlemeye başladı. İlk büyük zaferlerinden biri 1302'de Koyunhisar Savaşı oldu. Bu zafer, Osmanlı'nın Bizans karşısındaki ilk büyük meydan savaşıydı ve bölgedeki tekfurlar üzerinde büyük bir korku yarattı. Osman Bey, ilerleyen yıllarda Bursa'yı kuşattı ancak fetih ona nasip olmadı. 1326'da oğlu Orhan Bey, şehri alarak Osmanlı'nın ilk büyük başkentini kurdu. Bursa'nın alınmasıyla birlikte Osmanlı'nın devletleşme süreci hız kazandı. Orhan Bey döneminde İznik ve İzmit de fethedildi. Böylece Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyeti büyük ölçüde sarsıldı. Orhan Bey, devleti yönetmek için ilk Osmanlı teşkilatlanmasını oluşturdu. İlk kez düzenli bir ordu kuruldu. İlk medreseler açıldı ve devletin idari yapısı oluşturuldu. Onun ardından tahta geçen 1. Murat, Osmanlı'yı Balkanlara taşıyan padişah oldu. 1361'de Edirne'yi fethederek başkent yaptı ve Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığını kalıcı hale getirdi. Balkan fetihleri hız kesmeden devam etti. Sırp Sındığı Savaşı, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk büyük zaferi oldu. 1389'da 1. Kosova Savaşı'nda Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı. Ancak 1. Murat savaş meydanında şehit edildi. Yerine geçen Yıldırım Bayezid, Osmanlı'yı adeta bir fırtına gibi büyüttü. Bayezid, tahta geçtiği an kılıcını kuşandı. İlk hedefi Anadolu'da Türk birliğini sağlamaktı. Anadolu'da birçok beylik, Osmanlı'ya karşı bağımsızlığını sürdürmek istiyordu. 1390'da Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan beyliklerini Osmanlı'ya kattı. Daha sonra Karamanoğulları üzerine yürüyerek Konya ve Akşehir'i aldı. Osmanlı artık Anadolu'da büyük bir güçtü. Ancak Yıldırım Bayezid için fetihler bitmemişti. 1394'te İstanbul'u kuşatarak Bizans'ın varlığını tamamen sona erdirmek istedi. Bu süreçte İstanbul'un etrafına Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi ve şehri açlıkla teslim almaya çalıştı. Ancak batıda yeni bir tehdit belirdi. Avrupa'nın en büyük orduları Osmanlı'ya karşı birleşiyordu. 1396'da Macar kralı Sigismund önderliğindeki Haçlı ordusu Osmanlı'ya meydan okudu. Nibolu Meydan Muharebesi'nde Osmanlı ordusu büyük bir disiplinle savaştı. Yıldırım Bayezid'in stratejik hamleleri sayesinde Haçlı ordusu tamamen bozguna uğradı. Bu zaferle Osmanlı, Avrupa'nın korkulu rüyası haline geldi. Ancak Osmanlı'nın yükselişi doğudan gelen bir fırtına ile sarsılacaktı. Timur ve ordusu. 1402'de Ankara Ovası'nda Osmanlı ve Timur orduları karşı karşıya geldi.
Osmanlı askerleri büyük bir kararlılıkla savaştı. Ancak Timur'un savaş filleri ve Anadolu'daki beyliklerin ihaneti Osmanlı ordusunu dağıttı. Yıldırım Bayezid esir düştü. Onun esareti Osmanlı için zorlu bir dönemin başlangıcıydı. Yıldırım Bayezid'in esareti Osmanlı'yı büyük bir krizle karşı karşıya bıraktı. Oğulları taht için birbirine düştü ve Osmanlı toprakları parçalanmaya başladı. Bu döneme Fetret Devri denildi ve tam 11 yıl boyunca Osmanlı tahtında bir belirsizlik hüküm sürdü. Ancak 1413'te Çelebi Mehmet kardeşlerini bertaraf ederek Osmanlı'yı yeniden birleştirdi. Devleti toparladı, beylerin isyanlarını bastırdı ve Osmanlı'yı tekrar eski gücüne kavuşturdu. Onun vefatının ardından tahta geçen II. Murat, Osmanlı'yı yeniden Balkanlara yönlendirdi. 1430'da Selanik fethedildi. 1444'te Osmanlı, Varna Savaşı'nda Haçlılara karşı büyük bir zafer kazandı. Ancak Haçlı tehdidi sona ermemişti. 1448'de İkinci Kosova Savaşı'nda Osmanlı ordusu bir kez daha zafer kazandı. Avrupa artık Osmanlı'nın Balkanlardaki varlığını kabullenmek zorundaydı. Bu süreçte II. Murat, oğlu II. Mehmet'i tahta çıkardı. Ancak genç yaşta tahta geçen II. Mehmet, devletin tam kontrolünü eline alamadan Haçlı tehdidi yeniden yükseldi. Hal böyle olunca II. Mehmet babasına Devletli babam, din ve devlet tehlikededir. Eğer padişah iseniz buyurun ordunuzun başına geçin. Yok eğer padişah ben isem sizi orduma başkumandan olarak nasp ve tayin eyliyorum. diyerek babası II. Murad'ı devletin başına geçmeye davet etti. Bunun üzerine II. Murad, tahtı tekrar devraldı ve Haçlılarla savaşarak Osmanlı'yı büyük bir imparatorluğa çevirecek, dünya üzerinde çağ açıp çağ kapatacak olan o meşhur fetihe hazırladı. Yani İstanbul'un fethine. Tarih sahnesinde yeni bir imparatorluk yükseliyordu. Osmanlı artık sadece bir beylik değil, bir dünya devleti olmaya hazırlanıyordu. Osmanlı Devleti, kuruluş dönemini geride bırakmış, artık büyük bir imparatorluğun temellerini atmaya başlamıştı. Geçirdiği krizlere rağmen her seferinde yeniden ayağa kalkmış, Anadolu'da ve Rumeli'de kalıcı bir güç haline gelmişti. Peki, Osmanlı'nın yükselişinde hangi olaylar etkili oldu? Avrupa ve Doğu'daki büyük rakipleri kimlerdi? Bu soruların yanıtlarını ve Osmanlı'nın destansı yükselişini anlatacağımız serimizin devamı için takipte kalın. Bu büyük yolculuğun devamı ve daha fazlası için takipte kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.